Nefret, bazen kükreyen bir aslan gibidir. Güçlü, aleni ve yıkıcı. Bazen de bir lağım faresi gibidir. Sinsi, pis ve karanlıkta iş gören. Aslandan korkarsınız ama fareden iğrenirsiniz. Peki ya bir insan, nefretini en iğrenç, en alçakça, en mide bulandırıcı eylemlerle ortaya koyuyorsa, ya onun kötülüğü, kahramanlık veya cesaretten zerre kadar nasibini almamış, sadece korkaklığın ve aşağılık kompleksinin bir dışa vurumu ise, bu tarihin gördüğü en sefil, en aşağılık kötülerden birinin hikayesidir. Bu, Peygamber Efendimiz secdeye vardığında, üzerine deve işkembesi atacak kadar alçalan, elbisesiyle boğazını sıkarak onu öldürmeye çalışan ve en sonunda esir düştüğünde bile peygambere "Beni diğerleri gibi öldürme, bana ayrıcalık tanı" diye yalvaracak kadar onursuz bir adamın öyküsüdür. Bu, Kur'an'ın zalim ve yoldan çıkmış olarak nitelediği, peygamberin bedduasına uğrayan Ukbe bin Ebi Muayt'ın işlediği pislikler içinde nasıl boğulduğunun ve Bedir'de can verirken bile sergilediği o acınası, korkaklığın ibret dolu anlatısıdır. Hazırsanız nefesinizi tutun. Çünkü bu hikaye sizi sadece düşündürmeyecek, aynı zamanda insan ruhunun ne kadar kirlenebileceğini göstererek sizi rahatsız da edecek. Hikayemizin merkezindeki adam Ukbe bin Ebi Muayt. O, Ebu Cehil gibi bir stratejist veya Ebu Leheb gibi bir kabile lideri değildi. O, Ümeyye oğullarına mensup, zengin ve soylu olmasına rağmen kendi içinde bir karakter boşluğu yaşayan, özgüvensiz bir adamdı. Lider olmak yerine liderlere yaranmayı seçmişti. Kendi gücünü ortaya koymak yerine Ebu Cehil gibi, Ümeyye bin Halef gibi daha güçlü ve daha zalim adamların gölgesine sığınarak var olmaya çalışırdı. Onun en yakın dostu Mekke'nin en azılı İslam düşmanlarından biri olan Übey bin Halef'ti. Bu ikili Mekke'nin lümpen aristokratları gibiydi. Kötülükleri derin bir felsefeden veya siyasi bir stratejiden değil, basit bir kabadayılıktan, zayıfları ezmekten ve peygambere eziyet ederek diğer liderlerin gözüne girmekten besleniyordu. Ukbe kendi başına bir hiçti. Ama ait olduğu bu zorbalar kulübü içinde kendini güçlü ve önemli hissediyordu. Bu sahte güç hissi onu tarihin en aşağılık eylemlerini yapmaya iten en büyük motivasyon olacaktı. O, kötülüğün beyni değil, en piyon ama en kirli işleri yapmaktan çekinmeyen maşasıydı. Peygamber Efendimiz, tüm baskılara ve zulümlere rağmen İslam'ı tebliğ etmekten ve ibadet etmekten asla vazgeçmiyordu. Özellikle Kabe'nin yanında herkesin gözü önünde namaz kılması müşrik liderleri çileden çıkarıyordu. Bu durum onların acizliğinin ve peygamberin sarsılmaz kararlılığının bir sembolüydü. Bir gün Peygamberimiz yine Mescid-i Haram'da secdeye varmışken Ebu Cehil ve onun şeytani çetesi etrafında toplanmıştı. Ebu Cehil o zehirli zekasıyla yine en aşağılık planını ortaya attı. "Hanginiz?" dedi. "Gidip filancaların kestiği o devenin pis kanlı ve ağır işkembesini getirip Muhammed secdedeyken sırtına yükleyecek." Orada bulunanların çoğu bu fikrin iğrençliğinden bir an tereddüt etti. Bu, bir savaşçının onuruna yakışmayacak kadar alçakça bir eylemdi. Ama biri bu şerefli göreve hevesle atıldı. Liderlerinin gözüne girmek, onların kahkahalarını kazanmak için her şeyi yapmaya hazır olan o adam, Ukbe bin Ebi Muayt. Ve o, Mekke'nin en talihsiz adamı koşarak gitti. O kanlı, içi pislikle dolu, ağır işkembeyi iki eliyle kavradı ve alemlerin efendisi, Rabbine en yakın olduğu o secde anındayken, tüm ağırlığıyla sırtına bıraktı. Müşrikler bu alçakça manzara karşısında katıla katıla, birbirlerinin üzerine yığılarak gülmeye başladılar. Peygamberimiz ise, o pisliğin ağırlığı altında secdeden kalkamadı. Çaresizce o halde bekledi.
Bu haber küçük kızı Hazreti Fatıma'ya ulaştığında o küçük çocuk ağlayarak ve koşarak babasının yanına geldi. Korkan ama bir o kadar da öfkeli olan Fatıma, babasının sırtındaki o pisliği minicik elleriyle iterek temizledi ve dönüp Kureyş'in o zalimlerine hak ettikleri şekilde lanetler okudu. Peygamber Efendimiz namazını bitirdikten sonra doğruldu. Ama bu kez her zamanki gibi sitem etmedi. Yüzünde daha önce pek görülmemiş bir ciddiyet vardı. 3 kez tüm Kabe'nin duyacağı şekilde o gür sesiyle haykırdı. Allah'ım, Kureyş'i sana havale ediyorum. Allah'ım, Kureyş'i sana havale ediyorum. Allah'ım, Kureyş'i sana havale ediyorum. Ardından o gün o pis kahkahaları atanların isimlerini tek tek sayarak onlara beddua etti. Allah'ım, Ebu Cehil'i, Utbe'yi, Şeybe'yi, Velid'i ve Ukbe bin Ebi Muayt'ı sana havale ediyorum. O an Kabe'deki tüm kahkahalar kesildi. Çünkü biliyorlardı ki onun duası asla geri çevrilmezdi. Ukbe o gün attığı pislikle aslında kendi adını cehenneme gidecekler listesine kendi elleriyle yazdırmıştı. Ukbe'nin alçaklığı bu iğrenç eylemle de sınırlı kalmadı. Onun nefreti artık fiziksel şiddete ve cinayet girişimine dönüşmüştü. Yine bir gün Peygamber Efendimiz Kabe'de namaz kılarken etrafta kimsenin olmadığı bir anı kolladı. Sinsice yaklaştı ve üzerindeki elbisenin bir ucunu Peygamberin boynuna dolayıp tüm gücüyle sıkmaya başladı. Amacı onu orada, Kabe'nin yanında ibadet ederken boğarak öldürmekti. Tam Peygamber Efendimiz nefessiz kalmak üzereyken o an oradan geçen Hazreti Ebu Bekir durumu fark etti. Allah'ın Resulünü mü öldürüyorsunuz? Diye bağırarak Ukbe'nin üzerine atıldı ve onu iterek peygamberi kurtardı. Ukbe bir kez daha bir korkak gibi doğrudan bir dövüşe girmek yerine en savunmasız anında arkadan saldırmayı seçmişti. Onun karakteri buydu. Sinsi, korkak ve onursuz. Ve yıllar sonra Bedir'de o beddua ettiği isimlerin hepsi teker teker cezasını buldu. Ebu Cehil öldürüldü, diğerleri öldürüldü. Ukbe bin Ebi Muayt ise savaş meydanında korkakça çarpışırken Müslümanlara esir düştü. Peygamber Efendimiz diğer esirlere ne yapılacağını düşünürken sadece 2 kişinin, en azılı ve en tehlikeli olan 2 düşmanın kesinlikle öldürülmesini emretti. Bunlardan biri Nadr bin Haris, diğeri ise Ukbe bin Ebi Muayt'tı. Bu emri duyduğunda Ukbe'nin o sahte kahramanlık maskesi tamamen düştü. Yıllarca peygambere en ağır hakaretleri eden, üzerine pislik atan, onu boğmaya çalışan o adam, şimdi bir çocuk gibi yalvarmaya başladı. "Ey Muhammed!" diye haykırdı. "Beni öldürecek misin? Aramızdaki akrabalığın hatırı yok mu? Neden diğer esirler değil de ben?" Bu onun karakterinin son ve en acınası portresiydi. Hayatı boyunca onur ve şerefle alay eden adam, şimdi onursuzca canının bağışlanmasını istiyordu. Peygamber Efendimizin cevabı ise onun suçlarının ne kadar büyük olduğunu özetler gibiydi. Allah'a ve Resulüne olan düşmanlığın ve eziyetlerin yüzünden. Ukbe son bir çaresizlikle etrafındaki Kureyşlilere döndü ve "Ey Kureyş, bu ne bahtsızlıktır. İçinizde benden başka öldürülecek adam yok mu?" diye sızlandı. Ama kimse ona cevap vermedi. O yalnızdı. Hayatı boyunca yaranmaya çalıştığı o güçlü dostları şimdi onu ölüme terk etmişti. Ve böylece Hazreti Ali tarafından cezası infaz edildi. Ukbe bin Ebi Muayt'ın hikayesi, bir insanın içinde hiçbir asalet, hiçbir onur, hiçbir cesaret kırıntısı olmadan ne kadar kötü olabileceğinin bir dersidir. O, bir fikre karşı savaşmadı. O,
kendi aşağılık kompleksini, kendi içsel boşluğunu, kendisinden daha üstün olan birine saldırarak tatmin etmeye çalıştı. Onun sonu bize en net şekilde gösterir ki, yaptığınız her eylem eninde sonunda size geri döner. Attığınız her pislik kendi kaderinizi kirletir. Ve en önemlisi, zorbalıkla, kabadayılıkla kazanılan sahte güç, ölüm anı geldiğinde sizi en acınası, en onursuz yalvarışlardan kurtaramaz. Çünkü gerçek onur, güçte değil, karakterdedir. Ve Ukbe'nin karakteri, üzerine bastığı topraktan bile daha aşağıdaydı.